Yüksek sanat dünyasında çok az isim Johannes Vermeer kadar huşu uyandırır. Eserleri paha biçilmezdir. Tekniği, kopyalanması imkansız sanılan ilahi bir sırdır. En azından dünya böyle inanıyordu. Bu yetenekli ama hırçın Hollandalı bir ressamın eleştirmenler tarafından dışlanmış bir sanatçının onlara katılamıyorsa hepsini kandırmaya karar verişinin inanılmaz gerçek hikayesidir. Hikayemiz 1937'de başlıyor. Avrupa sanat dünyasını bir heyecan dalgası sarar. Büyük Vermeer'in Emmaus'ta Yemek adlı kayıp bir başyapıtı mucizevi bir şekilde keşfedilmiştir. Sanat tarihçileri coşku içindedir. Dünyanın en saygın eleştirmenleri tuvarı inceler, tablonun manevi derinliğini ve teknik dehasını övgülere boğar. Onu Vermeer'in en iyi eseri olarak ilan ederler. Ancak ortada devasa bir sorun vardır. Tablo bir sahtekarlıktır ve arkasındaki kişi sıradan bir suçlu değil, kendi karanlık sanatının bir ustasıdır. Han van Meegeren sadece Vermeer'in tarzını kopyalamıyordu. Onu adeta mezarından diriltiyordu. Bu saplantı tüm benliğini ele geçirmişti. 6 uzun yıl boyunca kendini tek bir aldatıcı amaca adadı. Atölyesi bir aldatmaca laboratuvarına dönüşmüştü. Otantik 17. yüzyıl tuvallerini bulmak için bit pazarlarını talan etti. Üzerlerindeki orijinal, değersiz tabloları dikkatle kazıyarak, tıpkı Vermeer gibi nadir bulunan lapis lazuli taşını ve otantik yağları kullanarak kendi pigmentlerini karıştırdı. Hatta ustanın fırça darbelerini kusursuzca taklit etmek için porsuk kılından kendi fırçalarını dahi imal etti. Ancak onun asıl dehası eskitme sürecindeydi. 300 yıllık çatlama ve sertleşmeyi taklit etmek için Van Meegeren devrim niteliğinde bir teknik geliştirdi. Bir tabloyu bitirdikten sonra onu fenol formaldehit reçinesiyle bir tür erken dönem plastiği birlikte özel yapım bir fırında pişirirdi. Bu boyayı taş sertliğine getirir ve o kadar gerçekçi bir krakelür ağı yani ince çatlaklar yaratırdı ki tespit edilmesi imkansızdı. Onun sahte eserleri kusursuz birer illüzyondu. Dönemin en gelişmiş kimyasal testlerini bile kandırıyordu. Para adeta akmaya başladı. Yeni keşfedilmiş Vermeer'lerini günümüzdeki değeriyle 60 milyon doları aşan meblağlara sattı. Onun bu aldatmaca ağı hayal edilebilecek en büyük balığı yakalamıştı. En kayda değer müşterisi mi? Nazi Almanyası'nın güçlü ve kibirli Reichsmarşalı Hermann Göring'den başkası değildi. Gözü doymaz bir sanat koleksiyoncusu olan Göring, Vermeer tablosuyla o kadar gurur duyuyordu ki, sırf ona sahip olmak için 137 diğer değerli tabloyu takas etti. Van Meegeren, tarihin en büyük zalimlerinden birini dolandırmıştı. Ancak bu en büyük zaferi çok yakında başına en büyük derdi açacaktı. İkinci Dünya Savaşı nihayet sona erdiğinde müttefik kuvvetleri Nazi zulasından çalınan sanat eserlerini geri almaya başladı. Göring'in koleksiyonunda o el değmemiş Vermeer'i buldular. Satışın izini sürdüklerinde tek bir isme ulaştılar. Han van Meegeren. Ve ona yönelttikleri suçlama sahtekarlık değildi. Vatana ihanetti.